İngilizce'deki aşk, love sözcüğünün Sanskritçedeki lobha sözcüğünden kaynaklandığını duyunca şaşırabilirsin. Lobha, açgözlülük anlamına gelir. İngilizce'deki love sözcüğünün kökeninin Sanskritçe'de açgözlülük anlamına gelen bir sözcükten türemiş olması tamamen tesadüf olabilir. Ama bana kalırsa değildir. Bunun arkasında daha gizemli bir şeyler olmalı. Simyasal bir şeyler olmalı. Aslında hazmedilen açgözlülük aşka dönüşür. Lobha, açgözlülük hazmedilince aşk olur. Aşk paylaşmaktır. Açgözlülük ise istiflemek. Açgözlülük sadece istemek ve hiç vermemektir. Ve aşk ise sadece vermeyi bilir ve asla karşılık beklemez. Aşk koşulsuz paylaşımdır. Lobha'nın İngilizce'de love haline gelmesi için simyasal bir neden olmalı. Lobha aşk oluyorsa işin içinde simya olmalı. Aşk genelde çağrıştırdığı gibi değildir. Sıradan aşklar birer maskedir. Arkalarında birisi saklanır. Gerçek aşk tamamen farklı bir olgudur. Sıradan aşkta talep vardır. Gerçek aşkta ise paylaşım. Gerçek aşk talep nedir bilmez. Sadece vermenin keyfini bilir. Sıradan aşk fazlasıyla sahte davranır. Gerçek aşk numara yapmaz. Neyse odur. Sıradan aşk neredeyse mide bulandırıcı bir kıvama gelir. Yapış yapış, çifte kumrular diyeceğin bir hale bürünür. İnsanın içini kaldırır. Gerçek aşk besleyicidir. Ruhu güçlendirir. Sıradan aşk sadece egonu besler. Gerçek benliğini değil, sahtesini. Unutma ki gerçek olmayan hep sahte olanı besler ve gerçek olan da gerçeği. Gerçek aşkın hizmetine gir ki bu aşkın en saf halinin uşağı olmak anlamına gelir. Ver, elindekini paylaş, paylaş ve bundan keyif al. Bunu görevmiş gibi yapma. O zaman işin bütün keyfi kaçar ve asla karşındakine mecburiyetten bir şey yapıyormuş gibi hissetme. Asla. Birkaç dakika bile. Aşk asla bir mecburiyet değildir. Tam tersine birisi aşkını kabul edince sana bir iyilik yapmış olur. Aşk asla ödüllendirilmeyi, hatta teşekkür edilmeyi bile beklemez. Eğer karşı taraftan teşekkür gelirse aşk şaşırır. Bu tatlı bir sürprizdir. Çünkü orada beklenti yoktur. Gerçek aşkı hayal kırıklığına uğratamazsın. Çünkü zaten baştan beklenti yoktur. Ve gerçek dışı aşkı asla tatmin edemezsin. Çünkü öylesine büyük bir beklenti içindedir ki yapılan her şey az gelir. Bu beklenti kimsenin karşılayamayacağı kadar büyüktür. O nedenle gerçek dışı aşk hep sıkıntılara yol açar ve gerçek aşk her zaman tatmin eder. Ve ben aşkın hizmetkarı ol dediğimde sevdiğinin birinin uşağı ol demiyorum. Hayır, asla. Ben aşka hizmet ediyorum. Saf haldeki aşk fikrine tapmak gerekir. Sevdiğin sadece o fikrin vücut bulduğu şekillerden bir tanesi ve yaratılış bu fikrin milyonlarca değişik şeklinden oluşuyor. Bunlardan birisi bir çiçek, diğeri ay, sevgilin bir başkası, çocuğun, annen, baban, hepsi birer şekil, hepsi aşk. Hepsi aşk denizinin birer dalgası. Ama asla bir sevgiliye uşaklık etme. Sevgilinin sadece evrensel aşkın ufacık bir ifadesi olduğunu asla unutma. Sevgili aracılığı ile aşka hizmet et. Böylece sevgiliye bağlanamazsın. Ve insan sevgiliye bağlanmayınca aşk en yüce doruklarından birine ulaşır. İnsan bağlandığı anda aşağı düşmeye başlar. Bağlanmak bir türlü yer çekimidir.
bağlanmamak ise bir lütuf. Gerçek olmayan aşk, bağlanmaya verilen bir isimden ibarettir. Gerçek aşk gayet kayıtsız kalır. Gerçek olmayan aşk fazlasıyla ilgilidir. Devamlı ilgi gösterir. Gerçek aşk ilgilidir ama gereksiz yere değil. Bir adamı gerçekten seviyorsan gerçek ihtiyaçları ile ilgilenirsin. Ama onun aptalca fantezilerine gereksiz bir ilgi göstermezsin. İhtiyaçlarına gerekli her türlü şefkati gösterirsin. Ama onun hayal ürünü fantezilerine yüz vermek zorunda değilsin. Ona zarar verecek konularda kendisine yardımcı olmazsın. Örneğin egosunu tatmin etmezsin. O bunu talep etse bile, gereğinden fazla ilgili ve bağlı kişi karşısındakinin egosunu okşar. Bu da sevdiğini zehirliyorsun anlamına gelir. Gerçekten onunla ilgiliysen bunun sahici bir ihtiyaç değil, egonun bir kaprisi olduğunu görürsün. Onu tatmin etmeye kalkmazsın. Aşk şefkati bilir ama ilgiyi değil. Bazen sert davranır. Çünkü bazen sert olmak gerekir. Bazen çok uzak durur. Eğer uzak durmak işe yarayacaksa o da öyle yapar. Bazen çok soğuk durur. Eğer soğuk durmak gerekiyorsa o da öyle yapar. İhtiyaç olunan her ne ise aşk buna ilgi gösterir. Ama kafayı takmaz. Gerçek olmayan ihtiyaçları yerine getirmeyecektir. Karşındakine baş gösteren zehirli fikirleri desteklemeyecektir. Aşkı araştır. Hakkında meditasyon ve denemeler yap. Aşk yaşamın en büyük deneyimidir ve aşk enerjisiyle deneyimlere girmeden yaşayanlar hayatın ne olduğunu asla öğrenemezler. Fazla derinlere inmeden yaşamın yüzeyinde kalırlar. Benim öğretilerim aşk odaklıdır. Tanrı sözcüğünü kolaylıkla kullanabilirim, sorun değil. Ama aşk sözcüğünü kullanamam. Eğer aşk ve Tanrı sözcükleri arasında bir seçim yapmam gerekirse aşkı seçerim. Tanrı'yı boş veririm. Çünkü aşkı tanıyan Tanrı'yı nasılsa bilir. Ama tam tersi geçerli değildir. Tanrı hakkında kafa yorup felsefe yapanlar aşkı asla tanıyamayabilirler ve Tanrı'yı da tanıyamayabilirler. Gerçek ve sahte ilk adım. Kendini sev ve seyret. Bugün, yarın, her zaman. Gautama Buda'nın en önemli öğretilerinden birisiyle başlıyoruz. Kendini sev. Dünyadaki tüm gelenekler size tam tersini öğretir. Uygarlıklar, kültürler, dinler. Onlar şöyle der: başkalarını sev, kendini sevme. Ve bu öğretinin ardında kurnaz bir strateji yatar. Aşk ruhun gıdasıdır. Vücut için besin neyse ruh için aşk odur. Yemeyen vücut zayıf düşer. Aşksız ruh da öyle. Ve hiçbir devlet, din, kurum insanların güçlü ruhlara sahip olmalarını istemez. Çünkü spiritüel enerjiye sahip bir insan mutlaka isyankar olur. Aşk insanı isyankar, devrimci yapar. Aşk sana yükseklere uçasın diye kanatlar verir. Aşk sayesinde anlayışın gelişir. Böylece kimse seni kandıramaz, baskı altına alamaz, senden faydalanamaz. Bazı din adamlarıyla politikacılar senin kanını emerek yaşamlarını sürdürürler. Başkalarını kullanarak yaşarlar. Bazı din adamları ve politikacılar birer parazittir. Seni ruhen zayıf kılmak için %100 garantili emin bir yöntem bulmuşlar. Bu da sana kendini sevmemeyi öğretmek oluyor. Çünkü eğer insan
kendini sevmezse başkasını da sevemez. Öğreti gayet sinsi. Diyorlar ki başkalarını sev. Çünkü eğer kendini sevmezsen hiçbir şeyi sevemeyeceğini biliyorlar. Ama yine de başkalarını sev, insanlığı sev, Tanrı'yı sev, tabiatı sev, karını, kocanı, çocuklarını, ananı, babanı sev. Sev deyip duruyorlar. Ama kendini sevme. Çünkü onlara göre kendini sevmek bencilliktir. Kendini sevmeyi her şeyin ötesinde lanetlerler ve öğretilerini çok mantıklı sunarlar. Derler ki, eğer kendini seversen egoist olursun. Eğer kendini seversen narsist olursun. Bu doğru değil. Kendini seven bir insanda ego olmaz. Kendini sevmeden başkalarını seversen, sevmeye çalışırsan ego ortaya çıkar. Misyonerler, sosyal reformistler, topluma hizmet edenler dünyadaki en büyük egolara sahiptirler. Bu doğaldır çünkü kendilerini üstün insan sanırlar. Sıradan değillerdir. Sıradan insanlar kendilerini severler. Onlarsa başkalarını severler. Büyük idealleri severler. Tanrı'yı severler. Ve tüm bu sevgileri sahtedir. Çünkü hiçbir kökü yoktur. Kendini seven insan gerçek aşka doğru ilk adımını atmış olur. Bu sessiz bir göle taş atmaya benzer. Önce taşın etrafında hemen yakınında daireler oluşur. Doğal olarak, yoksa başka nerede oluşacaklar? Ve sonra yayılmaya devam ederler. En uzak kıyıya ulaşırlar. Eğer taşın hemen yanındaki dairelerin oluşmasını engellersen başka dalga oluşmaz. O zaman uzak kıyılara ulaşan dalgalar yaratmayı bekleyemezsin. Bu imkansızdır. Din adamları ve politikacılar bu olgunun bilincindeler. İnsanların kendilerini sevmelerine engel ol ve böylece aşk kapasitelerini yok et. Ondan sonra aşk sancıları, her şey sahte olacaktır. Görev olabilir ama aşk değil ve görevde küfür gibi bir sözcüktür. Anne babalar çocuklarına karşı olan görevlerini yerine getirirler ve sonra karşılığında çocuklar anne babalarına karşı olan görevlerini yerine getirirler. Kadın kocasına, koca karısına karşı görevlerini yerine getirir. Aşk bunun neresinde? Aşk görev tanımaz. Görev bir yük, bir formalitedir. Aşk bir keyif, bir paylaşımdır, gayri resmidir. Seven kişi asla yaptıklarını yeterli bulmaz. Hep daha fazlasının mümkün olduğunu düşünür. Seven kişi asla diğerine karşı yükümlülüğünü yerine getirdim mi diye düşünmez. Tam tersine aşkın kabul edildiği için ben yükümlülük altındayım. Armağanımı geri çevirmeyecek, kabul ederek beni ona mecbur bıraktı diye düşünür. Görev adamı şöyle düşünür. Ben üstünüm, spiritüelim, olağan dışıyım. Bak insanlara nasıl hizmet ediyorum. İnsanlara hizmet edenler dünyadaki en sahte ve üstelik hilekar kişilerdir. Topluma hizmet edenlerden kurtulursak insanlığın sırtından bir yük kalkar. Herkes hafifler. Yeniden şarkı söyler ve dans eder. Ama yüzyıllardır köklerin kesiliyor. Zehirleniyor. Kendini sevmek konusunda gözüm korkutuldu. Halbuki aşka doğru atılan ilk adım ve ilk deneyim. Kendini seven bir insan kendine saygı duyar. Ve kendini sevip sayan bir insan başkalarını da sayar. Çünkü bilir ki ben neysem başkaları da öyle. Benim aşktan, saygıdan, gururdan hoşlandığım gibi başkaları da hoşlanıyor. Temel özellikler konusunda birbirimizden farkımız olmadığını bilir. Hepimiz biriz. Aynı kurallara göre oynuyoruz. Bu da der ki aynı sonsuz kanuna tabiiz. Ayrıntılarda farklılık gösterebiliriz. Bu çeşitlilik yaratır, güzeldir ama temelde hepimiz aynı doğaya aitiz. Kendini seven insan
aşktan öylesine keyif alır, öyle mutlu olur ki aşkı taşmaya, başkalarına ulaşmaya başlar. Ulaşmak zorundadır. Seversen paylaşmak zorundasındır. Sonsuza dek kendini sevemezsin. Çünkü bir şeyi apacık göreceksin. Eğer bir kişiyi kendini sevmek bu kadar keyifli ve güzelse, aşkını pek çok kişiyle paylaşmak kim bilir daha ne kadar zevkli olacak. Yavaş yavaş dalgalar gittikçe daha uzaklara yayılır. İnsanları seversin, sonra hayvanları, kuşları, ağaçları, taşları sevmeye başlarsın. Tüm evreni kendi aşkınla doldurabilirsin. Tüm evreni aşk ile doldurmak için tek bir insan yeterlidir. Tıpkı tek bir çakıl taşının koca bir gölü dalgalarla doldurmaya yetmesi gibi. Ufacık bir çakıl taşı. Sadece bir Buda kendini sev der. Hiçbir din adamı, hiçbir politikacı böyle söylemez. Çünkü bu sömürüye dayalı düzenlerin temelinden sarsar. Eğer insana kendini sevmek yasaklanırsa ruhu gittikçe zayıflar. Bedeni gelişebilir ama içinde bir gelişme olmaz. Çünkü ruhu beslenmez. Neredeyse ruhsuz bir beden olarak kalır veya içinde ancak bir ruh potansiyeli olasılığı vardır. Ruh bir tohum şeklinde var olur ve eğer üzerine serpilecek aşk toprağını bulamazsan tohum olarak kalmaya mahkumdur. Bu aptalca kendini sevme fikrine kapılırsan bulamazsın. Sana aynı zamanda kendini sevmeyi öğretiyorum. Bunun ego ile ilgisi yok. Hatta aşk öyle bir ışık ki içinde egonun karanlığı barınmaz. Başkalarını seversen, sevgin başkalarına odaklanırsa karanlıkta yaşarsın. Bırak ışık içindeki karanlığı, zaafları dağıtsın. Bırak aşk seni güçlendirsin, spiritüel bir güç haline getirsin. Ve ruhun güçlendiği anda ölmeyeceğini bilirsin. Ölümsüz olursun, sonsuzluğa erişirsin. Aşk sana sonsuzluğu tattırır. Aşk zamanı aşabilen tek deneyimdir. Aşıklar bu yüzden ölümden korkmazlar. Aşk ölüm tanımaz. Tek bir aşk dakikası sonsuzluktan fazladır. Ama aşkın en baştan başlaması gerekir. Aşkın şu ilk adımla başlaması gerekir. Kendini sev. Kendini sev. Kendini lanetleme. O kadar çok lanetledin ki, üstelik hepsini kabullendin. Şimdi kendine zarar veriyorsun. Kimse kendini yeterince değerli bulmuyor. Tanrı'nın yarattığı bir güzellik olarak görmüyor. Hiç kimse kendine ihtiyaç olduğunu düşünmüyor. Bunlar zehirli fikirler. Ama sen zehirlenmişsin. Daha ana sütünden zehirlendin sen. Ve tüm geçmişin bununla dolu. İnsanlık karanlık bir kendini lanetleme bulutunun altında yaşamakta uzun zamandır. Kendini suçlarsan nasıl gelişirsin? Nasıl olgunlaşabilirsin? Ve eğer kendini lanetlersen varoluşa nasıl tapabilirsin? Varoluşun kendi içindeki parçasını sevemiyorsan başkalarınınkini de sevemezsin. Bu imkansız olur. Senin içinde yaşayan Tanrı'ya büyük bir saygı duyduğun takdirde bütünün bir parçası haline gelebilirsin. Sen ev sahibisin. Tanrı senin misafirin. Kendini severek şunu anlayacaksın. Tanrı seni bir araç olarak seçti. Bunu yaparak sana saygı duydu. Seni sevdi. Seni yaratarak sana olan sevgisini gösterdi. Seni kazara yaratmadı. Belli bir potansiyel, belli bir kader, belli bir hedef ile yarattı. Evet,
Tanrı insanı kendi imajında yarattı. İnsan bir tanrı olmalı. İnsan bir tanrı olmadığı sürece rahat, huzurlu olmayacak. Peki ama nasıl tanrı olabilirsin? Din adamları senin günahkar olduğunu söylüyorlar. Onlar senin lanetli olduğunu, cehenneme gitmeye mahkum olduğunu söylüyorlar. Ve seni kendini sevme konusunda fena halde korkutuyorlar. Bu onların hilesi. Aşkın kökünü kurutuyorlar. Çok kurnaz insanlar. Din adamlığı dünyadaki en hilekar meslek. Sonra diyor ki başkalarını sev. Şimdi o sevgi plastik, sentetik, sahte bir gösteriden ibaret olacak. Diyorlar ki insanlığı, ana yurdunu, ülkeni, hayatını, varoluşu sev. Büyük laflar ama tamamen anlamsız. Sen hiç insanlık ile karşılaştın mı? Hep insanlarla karşılaşıyorsun ve ilk karşılaştığın insanı lanetliyorsun. O da sensin. Kendine saygı duymadın. Kendini sevmedin. Şimdi tüm yaşamın başkalarını lanetleyerek geçecek. İnsanlar bu nedenle her şeyde kusur arıyorlar. Kendilerinde kusur buluyorlar. Başkalarında nasıl bulmasınlar? Üstelik bulmakla kalmayıp büyütüyorlar. Koskocaman hale getiriyorlar. Bu tek çıkış yolu gibi görünüyor. Bir şekilde gururunu kurtarmak için böyle yapmak zorundasın. İşte bu nedenle bu kadar çok eleştiri ve bu kadar az sevgi var. Ben bunun Buda'nın en güçlü sutralarından biri olduğunu söylüyorum. Ve ancak aydınlanmış bir kişi sana böyle bir görüş sunabilir. Diyor ki, kendini sev. Bu radikal bir değişimin temelini oluşturabilir. Kendini sevmekten korkma. Tamamen sev. Ve şaşıracaksın. Tüm kendini suçlamalarından, kendine karşı saygısızlıklarından kurtulduğun gün, kendini değerli ve varoluşun sevgisine layık hissettiğin gün, işte o gün kutsal bir gün olacak. O günden itibaren insanları olduğu gibi göreceksin ve merhametli olacaksın. Ve bu sonradan edinilmiş türden bir merhamet olmayacak. Doğal, içten bir duygu olacak. Kendini seven insan kolaylıkla meditasyon yapabilir. Çünkü meditasyon kendinle olmak demektir. Kendinden nefret edersen ve ediyorsun, sana bu öğretildi, sen de inanıp uyguluyorsun, nasıl kendinle olabilirsin? Meditasyon kendi güzel tek başınalığın tadını çıkarmaktan başka bir şey değil. Kendini kutlamak, meditasyon işte bu demek. Meditasyon bir ilişki değil, bir başkasına ihtiyaç yok. İnsan kendi kendine yetiyor. İnsan kendi ışığıyla aydınlanıyor. Kendi zaferini yaşıyor. Sırf yaşadığı için, var olduğu için neşe duyuyor. Dünyadaki en büyük mucize senin olman, benim olmam. Olmak en büyük mucize ve meditasyon bu büyük mucizenin kapılarını açıyor. Ama ancak kendini seven bir insan meditasyon yapabilir. Aksi takdirde hep kendinden kaçarsın. Yüzleşmek istemezsin. Kim çirkin bir yüze bakmak ister ve kim çirkin bir varlığın içine girmek ister? Kim kendi çamuruna batmak, kendi karanlığına dalmak ister? Sen kendini cehennem gibi görürsen kendi içine girmek ister misin? Her şeyi güzel çiçeklerle örtmeye çalışırsın ve kendinden kaçıp durursun. O yüzden insanlar devamlı etraflarında başkalarını istiyorlar. Kendi kendileriyle kalmıyorlar. Başkalarıyla olmak istiyorlar. İnsanlar ne tür olursa olsun eş dost peşindeler. Kendilerinden kaçabildikleri sürece her şey olabilir. 3 saat bir sinemada oturup saçma sapan bir filmi seyredebiliyorlar. Saatlerce polisiye roman okuyup vakit harcıyorlar.
Sırf kendilerini meşgul etmek adına aynı gazeteyi evire çevire okuyup duruyorlar. Sanki çok bol vakitleri varmış gibi. Fazla vaktimiz yok bizim. Gelişmek, var olmak, keyif almak için yeterli zamanımız yok. Ama bu yanlış bir yetiştirmenin yarattığı temel sorunlardan birisi. Kendinden kaçıyorsun. İnsanlar saatlerce bir koltukta oturup televizyon seyrediyorlar. Ortalama Amerikalı günde ortalama 5 saat televizyon seyrediyor ve bu hastalık tüm dünyaya yayılıyor. Peki ekranda ne görüyorsun? Eline ne geçiyor? Gözlerin yanıyor. Ama bu hep böyle olmuş. Televizyon yokken bile başka şeyler var. Sorun aynı. Kendini çok çirkin bulduğun için kendinden bucak bucak kaçmak. Peki seni çirkinleştiren nedir? Sözde dindarlar, papazlar. Papazlar. Senin suratını yamultmaktan onlar sorumlu. Ve başarılı oluyorlar. Herkesi çirkinleştirdiler. Her çocuk güzel doğar. Ve sonra bizler onun güzelliğini çarpıtmaya başlarız. Pek çok yönden onu sakatlarız. Felce uğratırız. Dengesini bozarız. Eninde sonunda kendinden öyle iğrenir ki önüne gelenle beraber olacak hale gelir. Sırf kendinden kaçmak için fahişelere de gidebilir. Kendini sev diyor bu da. Ve bu tüm dünyayı değiştirebilir. Tüm çirkin geçmişi silebilir. Yepyeni bir çağı açabilir. Yeni bir insanlığın habercisi olabilir. O nedenle ben sevginin üzerinde duruyorum. Ama sevgi sende başlar. Sevgi sende başlar, sonra çevrene yayılır. Kendiliğinden yayılmaya devam eder. Yaymak için senin bir şey yapman gerekmez. Kendini sev diyor bu da ve hemen sonra da izle diye ekliyor. İlk şart kendini sevmek ve sonra izlemek. Kendini sevmezsen ve izlemeye başlarsan intihar etmeye kalkabilirsin. Birçok Budist intihar etmeye niyetlenir. Çünkü sutranın ilk kısmına dikkat etmezler. Hemen ikinci kısmına geçerler. Kendini izle. Hatta ben Dhammapada hakkında, Buda'nın bu sutraları hakkında o ilk bölümüne dikkat çeken tek bir yoruma dahi rastlamadım. Kendini sev. Sokrat kendini tanı diyor. Buda kendini sev diyor ve bu da çok daha haklı. Çünkü kendini sevmezsen kendini tanıyamazsın. Tanımak sonraki adımdır. Sevgi buna zemin hazırlar. Sevgi kendini tanıma ihtimalidir. Sevgi kendini tanımanın doğru yoludur. Bir keresinde Jagdish Kashyap adında bir Budist keşişi ile kalıyordum. Artık yaşamıyor. Dhammapada hakkında konuşuyorduk ve bu sutraya rastladık ve o izlemek üzerine konuşmaya başladı. İlk bölümü adeta hiç okumamıştı bile. Geleneksel Budistler ilk bölüme hiç dikkat etmezler ve okumadan geçer giderler. Bhikshu Jagdish Kashyap'a dedim ki, dur, çok temel bir şey gözden kaçırıyorsun. İzlemek ikinci adım ve sen onu birinci yerine koyuyorsun. O ilk adım olamaz. O zaman sutrayı tekrar okudu ve şaşkın gözlerle bakarak Dhammapa'yı tüm hayatım boyunca okumuşumdur ve bu sutrayı da milyonlarca kez okudum. Her sabah dua ederken Dhammapa'yı baştan sona tekrarlıyorum. Hepsi ezberimde ama kendini sev sözünün meditasyonun ilk kısmı olduğunu ve izlemenin onun ardından geldiğini hiç düşünmemiştim dedi. Ve işte dünyadaki milyonlarca Budistin durumu da aynen böyle.
Bu yeni Budistler için de geçerli. Zira Batı'da Budizm hızla ilerliyor. Batı'da artık Buda'nın vakti geldi. Şimdi Batı Buda'yı anlamaya hazır ve aynı hatta orada da yapılıyor. Kendini sevmenin, kendini tanıma ve izlemeye zemin hazırladığını kimse düşünemiyor. Halbuki kendini sevmezsen kendinle yüzleşemezsin, kaçarsın. İzlemenin kendisi de kendinden kaçış halini alabilir. İlk adım kendini sev ve seyret. Bugün, yarın, her zaman. Kendi çevrende sevgi dolu bir enerji yarat. Bedenini sev, beynini sev. Tüm organizmanı, tüm mekanizmanı sev. Sevgi, olduğu gibi kabullenmek anlamına geliyor. Bastırmaya çalışma. Bir şeyden nefret ettiğimizde bastırmaya çalışırız. Bir şeylere karşıysak bastırırız. Baskı altına alma. Çünkü bastırırsan nasıl izleyeceksin? Ayrıca düşmanla göz göze gelmekten hoşlanmayız. Ancak sevdiklerimizin gözlerinin içine bakabiliriz. Kendini sevmiyorsan, kendi gözlerinin içine, kendi yüzüne, kendi gerçeğine bakamazsın. İzlemek meditasyondur. Buda'nın meditasyona verdiği isimdir. İzle, Buda'nın parolasıdır. Diyor ki, uyanık ol, tetikte ol, bilinçsiz olma, uykuluyormuş gibi davranma. Bir makine, bir robot gibi hareket etme. Çoğu insan böyle yapıyor. Mike yeni dairesine taşınmıştı ve karşı komşusu ile tanışması gerektiğine karar verdi. Kapıyı çalıp da karşısında içini gösteren minicik bir gecelik giymiş genç güzel bir sarışın görünce pek sevindi. Mike onun gözlerinin içine baktı ve "Merhaba, ben yeni şekerinizim. Bir kaşık komşu rica edebilir miyim?" dedi. İnsanlar bilinçsizce yaşıyorlar. Ne dediklerinin, ne yaptıklarının farkında değiller. İzlemiyorlar. İnsanlar görmeden tatminde bulunuyorlar. Hiçbir görüşleri yok. Olamaz da. Ancak dikkatle izlersen görüşün olabilir. O zaman gözlerin kapalı iken bile görebilirsin. Şimdiki durumda gözlerin açıkken dahi göremiyorsun. Tahmin ediyorsun, çıkarsama yapıyorsun, yansıtıyorsun, yakıştırıyorsun. Grace psikiyatrın koltuğuna uzanmıştı. "Gözlerini kapat ve rahatla," dedi terapist. "Bir deney yapacağız." Cebinden deri bir anahtar kılıfı çıkardı. Açtı ve anahtarları salladı. "Bu sana ne hatırlatıyor?" diye sordu. "Seks," diye fısıldadı Grace. Sonra adam anahtarlığı kapattı ve kızın avucuna dokundu. Kız kas katı kesildi. "Ya bu?" diye sordu. "Seks," diye mırıldandı Grace, tedirgin bir şekilde. "Şimdi gözlerini aç," dedi doktor. "Ve yaptıklarının neden sana seksi çağrıştırdığını anlat." Kızın gözleri yavaşça açıldı. Grace doktorun elindeki anahtarlığı gördü ve kıpkırmızı kesildi. "Ah başlangıçta," dedi, "o ilk duyduğum sesin sizin pantolon fermuarınızın açılmasından kaynaklandığını sanmıştım." Beynin devamlı yakıştırmalarla bulunuyor. Kendini yansıtıyor. Beynin devamlı gerçeğe müdahale ediyor. Ona kendine ait olmayan bir renk ve biçim veriyor. Beynin olanı olduğu gibi görmene asla izin vermiyor. Sadece kendini görmek istediğini görmene izin veriyor. Eskiden bilim adamları gözlerimizin, kulaklarımızın, burnumuzun ve diğer duygularımızın ve beynimizin gerçeğe uzanan koridorlar, köprüler olduğunu iddia ediyorlardı. Ama şimdi bu anlayış değişti. Şimdi duygularımızın ve beynimizin aslında gerçeğe giden köprüler olmadığını, aksine gerçeğe karşı duvar ördüklerini söylüyorlar. Gerçeğin ancak %2'si bu duvarlardan süzülüp sana erişiyor. Gerçeğin %98'i dışarıda kalıyor.
ve sana ulaşan o %2 de değişmiş oluyor. O kadar fazla engelden geçiyor, o kadar fazla ödün veriyor ki sana ulaştığında artık kendisi olmaktan çıkıyor. Meditasyonda beyni bir kenara koyarsın. Böylece gerçek ile çelişmez ve her şeyi olduğu gibi görürsün. Beyin niçin devreye giriyor peki? Çünkü beyin toplumun icadı. O toplumun senin içinde yaşayan casusu. Unutma ki sana hizmet etmiyor. O senin beynin ama sana hizmet etmiyor. Sana karşı komplo kuruyor. Toplum tarafından şartlandırılıyor. Toplum içine bir sürü şey doldurmuş. O senin beynin ama artık sana hizmet etmiyor. Toplumun hizmetine girmiş durumda. Sen Hristiyansan o zaman kilisenin emrinde. Eğer Hindu isen beynin de öyle. Budist isen beynin de Budist. Ve gerçek ne Hristiyan, ne Hindu, ne Budist. Gerçek neyse o. Bu beyni bir kenara koymalısın. Komünist beyni, faşist beyni, Katolik beyni, Protestan beyni. Dünyada 3000 tane din var. Büyük dinler, küçük dinler, ufak mezhepler ve mezhep içinde mezhepler tam 3000 tane. Yani 3000 çeşit beyin var ve gerçek bir tane varoluş tek. Meditasyon şu demek: beynini bir kenara koy ve izle. İlk adım, kendini sev. Sana müthiş yardımcı olacak. Kendini severek toplumun içine yerleştirdiği zararlı şeylerin çoğunu yok etmiş olacaksın. Toplumdan ve şartlandırılmalarından büyük ölçüde kurtulacaksın. Ve ikinci adım, izle. Sadece izle. Bu da neyin izlenmesi gerektiğini söylemiyor. Her şey. Yürürken yürümeni izle, yerken yemeni izle, duş yaparken suyu izle, soğuk suyun üzerinde dökülmesini, suyun dokunuşunu, soğukluğu, sırtının ürpermesini, her şeyi izle. Bugün, yarın, her zaman. Sonunda uykunu bile izleyecek duruma geleceksin. Bu izlemenin doruk noktasıdır. Beden uykuya dalar ve hala izleyen vardır. Bedenin uyumasını izlemektedir. İşte bu izlemenin en üst noktasıdır. Şu anda tam tersi geçerli. Bedenin uyanık ama sen uyuyorsun. O zaman sen uyanık olacaksın ve bedenin uyuyor olacak. Bedenin dinlenmeye ihtiyacı var. Ama bilincinin uyuması gerekmiyor. Bilinç, o uyanık ve açık. Bu onun doğasında var. Beden yoruluyor. Çünkü beden yerçekimi kanununa tabi olarak yaşıyor. Seni yoran yerçekimi. O yüzden hızlı koşunca yoruluyorsun. Merdiven çıkınca hemen yoruluyorsun. Çünkü yerçekimi seni geri çekiyor. Aslında ayakta durmak da yorucu. Oturmak da. Dümdüz yatay halde yattığın zaman beden biraz dinlenmiş oluyor. Çünkü o zaman yer çekimiyle uyumlu oluyorsun. Ayakta dikey pozisyondayken yer çekimine karşı geliyorsun. Kan beyne doğru, yani aksi yönde pompalanıyor. Kalp daha fazla kan basmak zorunda kalıyor. Ama bilinç yer çekimine uymak zorunda değil. O nedenle hiç yorulmuyor. Yer çekiminin bilinç üzerinde hiçbir yaptırım gücü yok. O bir taş değil, ağırlığı yok. O tamamen farklı bir kurala göre çalışıyor. Şükran kanunu veya doğudaki adıyla havalanma kanunu. Yer çekimi aşağı çeker, havalanma ise yukarı. Beden devamlı aşağıya çekiliyor. O yüzden sonuçta mezarda yatmak zorunda kalacak. Bu onun son dinlenmesi olacak. Bedenin geldiği yere toprağa dönmesi gerekiyor. Tüm kargaşa sona erdi. Artık kavga yok. Bedenin atomları gerçek huzura ancak mezarda kavuşacak. Ruh gittikçe yukarı yükseliyor. Sen daha fazla izledikçe
kanatların oluşacak. O zaman tüm gökyüzü senin olacak. İnsan toprakla gökyüzünün, bedenle ruhun buluşmasıdır.